Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlar gerçekten bence çok fazla çaba harcıyorum ve bunun karşılığını bir beğeni ücretsiz veya bir yorum yazmanız gerçekten beni çok mutlu eder. Daha kaliteli bir videoları çıkartması için. Ee, Bugün konuğumuz tam ByQ. Yani ByQ piyadenin en yeni gelen komutanların birisi ve tamamen incelemeleri yaptık. Tabii ki bunun test sonuçları hepsini ortaya koyduk ve şu an bütün raporları size gösteriyorum. Hangi komutanla uyumlu olduğunu, yani nasıl çalıştığını hepsini size teker teker anlatırım. Arkadaşlar ByQ piyade çok yoğunluk darbe hasarı. Yani darbe hasarı bir yetenek ağacıya sahip olduğu için gerçekten yeni bir komutan ve can yakabilecek bir komutandır. Bunu size söyleyeyim şimdi. Ben bütün becerileri zaten önceki videoda incelemişim arkadaşlar. Alan etkili olduğu için çok popüler. Direkt meta'ya girdi. Yani direkt meta'ya girdi derken arkadaşlar can yakıyor. Yani piyadanın gelmiş geçmişin en güçlü komutanlardan birisi. Ya en güçlü komutanı diyebiliriz hatta. Burada 2400 darbe hasar faktörü vuruyor ve hedeflere vururken de bile %15 yani %30 ihtimalle %15 ekstra hasar veriyor yani düşmana. Yani düşman %15 tekrar hasar artışı olacak. Yani 5 düşmana kadar vuruyor. 2400 her hedef başına %15 düşürüyor ya. Onu bile kaldırma kabiliyeti var. O yüzden bu beceri gerçekten popüler. Yani şu an bu komutanı 5-1-1-1 kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu komutanın piyade birimleri şunları kazanıyor. %20 intikal hızı. Bu ne olacak? Daha hızlı bir şekilde gidiyoruz. %10 sağlık ve %40 piyade saldırı bonusu. Tabii ki bundan biter mi? Yok, bitmez. Yani bu komutanı en azından 5-5-1-1 ile kullanabiliyorsunuz. Üçüncü beceriden arkadaşlar diyor ki bu komutan kıtası haritadaki bir kıtaya saldırıyorsa kıtası etkin beceri kullandığında 10 kötülük etkisi birikimi kazanıyor. Tamam. Bu birikimi kazanıyor arkadaşlar. Kötülük birim sayısının hedefinin kalan birimin yüzdesinin yüksekse %10 kötülük birimi harcayarak hedefe darbe hasarı veriyor. 10 kötülük zaten her seferinde 10 kötülük kazanıyor ya. 10 kötülüğü harcarken arkadaşlar 300 hasar faktörü yani darbe hasar faktörü vuruyor. Ve bu çok çok büyük bir miktardır gerçekten. Yani 2400 buradan da 300 2700 direkt. Bakın burada direkt 2400 buradan da 300 2700 vuracak neredeyse. Ve ayrıca 1 saniye boyunca %10 ağır yaralama bonusu ve %20 öfke dolu hızı bonusu kazanıyor. Bekleme süresi 1 saniye arkadaşlar. Bu beceri gerçekten çok çok iyiydi. Yani burada 5-5-1-1 kullanabiliyorsunuz. 5-5-5-1 kullanabiliyorsunuz şu ana kadar arkadaşlar. Yani istediğiniz her türlü her pozisyonda bu komutanı kullanabiliyorsunuz. Sonraki beceri tek hedefli, tabii ki hedef türü tek hedefli bu beceri. Bu komutan kıtası %10 daha fazla normal hasarı veriyor. Ve kıtaya saldırırken bir kıtası saldırırken sahada savaşa girdiğinde 10 kötülük birikimi kaybettiğinde her %10 birim için bakın 10 kötülük birikimi eksik olan her %10 birim için %5 verilen darbe hasar bonusu veriyor. Yani 5 kere maksimum 6 kareye kadar geliyor. 6 çarpı 5 %30. %30 da buradan veriyor. Yani bu komutan her türlü gider arkadaşlar. Ve ama sonuç olarak yani istediğiniz en iyi performansı bu komutan gerçekten bence full olması gerekiyor. Yani tabii ki 5-5-5-1 kullanabilirsiniz. 5-5-5-2-1-2 kullanabilirsiniz. Her türlü bu komutan kullanılıyor. Ama bu komutan maksimum performansı sonraki yani en son beceride ya uzmanlığındaydı. Diyor ki bu komutan bir kıtada bu sağa saldırıyorsa 400 birim düşmandan daha fazla ağır yaralı alıyorsa tek başına %5 normal hasar bonusu kazanıyor. Bu biraz zor. Yani bu biraz abartılı olmuş 400 bin. Ama sadece bundan bitmemiş ve diyor ki eğer ki bu kıtanın kalan birim sayısı %50'ye düşerse sonraki 6 saniye boyunca %60 daha fazla hasar verir ve %30 daha az hasar alıyor. Yani bu komutan nerede tamam performansı gösteriyor. Tabii ki vuruyor. Ama kıtası %50'ye düşerse arkadaşlar %60 daha fazla hasar veriyor ve %30 da daha az hasar alıyor. Ve burada eğer ki kalan birim sayısı %15'e düştüğünde sonraki 6 saniye boyunca %100 daha fazla hasar verir ve %50 daha az hasar alıyor. Tabii ki bu etki saatte bir kez tetiklenebiliyor. Ama açık alanda bir free to play'e az para harcayan ya bir pay to win bunları istiyor. Benim kıtam geri düştüğünde ya tamamen düştüğünde neler yapmamız gerekiyor? Burada bu beceri tamamen buydu arkadaşlar.
Bunları becerileri söyledik. Yani bu komutanın açık ve net söylesem, bir piyadeci olursanız da olmazsanız bu komutanı fulllemek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü bu komutan piyadenin gelmişin geçmişin en iyi komutanlardan birisi. Bu komutanı hangi dizilişte kullanıyoruz? Bu komutanın dizilişi kıskaç dizilişi olacak arkadaşlar. Birinci komutan olarak kullanıyorsunuz yine de kıskaç, ya hatta diğer komutanlarla kullanıyorsunuz, kıskaç dizilişi sizin için çok daha iyi olacak. Özellikle burada ne diyor? Kullanıcı kıtası %10 daha çok darbe hasarı verir arkadaşlar. Bunu size söylüyorum. Yani kıskaç dizilisi, ben hangi komutanlarla uyumlu görüyorum bu komutanı? En uyumlu, yani burada döven arkadaşlar, biz bütün komutanlardan denemelerimizi yaptık tabii ki. Bu denemelerin arasında her şeyi gördük arkadaşlar. Burada raporları gösterirken bunu size söyleyeyim. Hakimoğlu'dan ilk başında Akif'ten çok teşekkür ederim. Yardımcı oldu gerçekten. Burada bir fark var. O fark da VIP 19 olması. Yani Hekimoğlu'nun hesabı VIP 19, %10 daha saldırı alıyordu ve ben VIP 17. Bu şartlarda ama ekipmansız ve diziliş. Sadece dizilişimiz kıskaç. Onun da komutanların dizilişleri vardı ama herhangi bir teçhizat dizilişlere koymadık. Sadece benim kıskaç dizilişi kullandım. O da her komutana göre bir diziliş seçmiş. Birinci denememiz William Wallace Bayq, Julian Herman. Yani burada kıta güçlerinden bahsedersek burada her iki komutanlarımız, her iki tarafımız da full. William Wallace Bayq gerçekten Julian Herman'i parçaladı arkadaşlar. 25K nerede? 41K 700 nerede? Yani çok bir fark var arkadaşlar. Uçuruş bir fark. Sonraki kıtamızda tabii ki burada yine de William Wallace Bayq ile Hugo Bing Pendragon, Arthur Pendragon da kullandık. Buradan da yine de aynı şekilde parçaladı. 28K, 43K, 43.800 bir Hekimoğlu'dan oldu tabii ki. Sonraki kıtamız yine de William Wallace Bayq'yu kullandım. Ve tabii ki Hekimoğlu burada Arthur Pendragon vs Philip yaptı. Yine de aynı şekilde biz bir parçaladık bunu. Yani burada raporlara şu ana kadar arkadaşlar en güzeli burada Hugo Bing Arthur almış neredeyse benim karşımdan. Sonraki kıtamız arkadaşlar William Wallace Bayq yaptım. Ve arkadaşımız da tabii ki Bayq Lioche yaptı. Açık alanda farklı olabilir. VS'den gerçekten William Wallace Bayq bu kıtayı tamamen dövdü. Burada şimdi sebebimiz nedir? Niye? Herkes mesela burada diyor ki abi ben Lioche ile kullanıyorum. Lioche'nin arkadaşlar, yani Lioche'nin böyle bir özelliği var. Hatta böyle bir şekilde Lioche'ye giriyoruz arkadaşlar. Burada ne diyor? Bu komutan kıta sertadayken her temel saldırı başlatıldığı %25 ihtimalle ekstradan bir combo saldırı başlatır. Hasar faktörü 200, bir temel saldırı değerinde öfke kazanıyor. Öfke kazanıyor. Burada yani bu öfke kazanması daha fazla beceri atmasıdır arkadaşlar. Buradan da zaten bizim %20 daha öfke kazanma bonusumuz olacak arkadaşlar. O yüzden Lioche ile herkes çok övüyor bu komutanı. Ama yani her şey bir öfkeyle bitmiyor arkadaşlar. Burada açık alanda şimdi Lioche Bayq açık alanda eğer ki kim görürse artık Julian'a vurmuyor. Yani alan hasar vuran komutanları vuruyorlar ama en fazla hasar vuran, ya en fazla delirten hangi komutansa ya hangi kıtaysa onu vuruyorlar. Burada bir VIP 19'u göz önünde bulundurursak arkadaşlar William Wallace Bayq çok çok daha etkili olmuştur arkadaşlar. Yani burada William Wallace Bayq Lioche'yi direkt parçalamış neredeyse. 31K 36K, yani 6K bir fark bir VS'den gerçekten çok büyük bir rakamdır arkadaşlar. Sonraki denememiz yine de aynı şekilde, yani burada Bayq Lioche önündeydi tabii ki. Buradan da arkadaşlar William Wallace Bayq Lioche Bayq yaptık. Yani Lioche önde olması. Lioche önünde olduğundan bir tık daha düşük bir rapor aldı. Çünkü burada tabii ki Bayq'nun yetenek ağacı çok önemlidir darbe hasarı olduğu için. Bu yüzden Bayq'yu önünde kullanmanız öneriyorum. Yani eğer ki sizin bir William Wallace'ınız yoksa Bayq Lioche yapmanız daha mantıklı geliyor bana. Yani daha mantıklı, raporlarımızda da böyle bir şekilde gösteriliyor. Sonraki denemelerimizde arkadaşlar Bayq Alex yaptık. Bayq Alex Lioche Alex'le. Nasıl olacak? Bayq Alex Lioche Alex'i direkt parçaladı. Yani 27K 37K. Tam 10K'lık bir fark var. Yani 10K'lık bir fark gerçekten büyük bir uçuştur. Yani uçuş bir rakamdır. Bunu da yani bilmenizi istiyorum. O yüzden arkadaşlar bunları yapıyorsunuz. Şu an birisi bana bunu söylüyor. Lioche mi Bayq mu? Bayq arkadaşlar. William Wallace mı Bayq? Bayq. Yani Bayq gelen bütün komutanlarla iyi uyumlu oluyor. Alex ile bile gerçekten çok güzel bir raporlar aldı arkadaşlar. Sonraki
değişiklerimiz ya sonraki seçeneklerimiz Bay Q Alex yaptım. Bay Q Alex dedik ki bir bakalım Scipio Liucci'yi döver mi? Ve gerçekten de çok fazla bir farkla yani dövdü. 31K 47K neredeyse 16K'lık bir farkla biz bu kıtayı dövdük. Yani Liucci Alex da Bay Q Alex'ten daha iyi değildir arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Sonraki denememizde gidersek arkadaşlar Bay Q Gorgo yaptık. Yani Bay Q Gorgo Julian Herman'i bile dövdü. 28K 42K. Yani bu komutan olmadığı ya farkı olmadığı bir kıtayla gerçekten parçalıyor. Burada sonraki denememizde birçok kişi mesela Martel'i var. Ya bir komutan fullleyebiliyor. Yani bunun için de bir deneme yaptık burada. Bay Q Charles Martel yaptık. Bay Q Charles Martel yaparken Julian Herman yani burada bizim Martel'imiz full tabii ki. Buradan da kutsal eseri var. Yani full yapmışız ama Julian Herman'ın karşısında çok fena bir rapor almadı. 10K'lık bir farkla yani sadece kaybetti Bay Q. Bay Q demek ki Martel'le de iyi gidebiliyor. Özellikle VIP 19 olduğu için ve birinci sezon bir komutan Bay Q ile bile hala uyumlu olduğunu ben diye düşünüyorum yani. O kadarı söyleyeyim size. Sonraki bir denememiz William Wallace Bay Q yaptık biz. Ve karşısında da tabii ki Ragnar Scipio yaptık. Birçok kişi Ragnar Scipio'su vardı arkadaşlar. Ve burada çok kişi bunu söylüyor. Ragnar Scipio'yu bırakayım mı? Ne yapalım yani? Ragnar Scipio ve William Wallace Bay Q böyle bir rapor aldı. Ve burada William Wallace Bay Q direkt Ragnar Scipio'yu ile dövdü. Arkadaşlar. Sonraki denememizde Shredder Julian. Shredder'ın buradaki sahip olan o kadar iyileştirme bir içirte kadar yani söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada karşısında William Wallace Bay Q onu da bile dövdü. Yani rapora bakarsak 30K 47K 17K'lık bir fark. Yani Shredder resmen devre dışı kaldı arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Ve sonraki tabii ki deneyimlerimizde şimdi böyle oldu. William Wallace Bay Q. Buradan da karşısında da Bay Q Scipio yaptık. Bir bakalım denemeler nasıl olacak. Burada 29.800 37.400. Yine de Bay Q Scipio ile de gerçekten çok uyumlu bir şekilde çalışıyor yani. Gerçekten güzel bir raporlar size gösterebiliyor. Sonraki denemelerimiz William Wallace Bay Q'yu yaptık. Hakimoğlu da Nevski Juan'a fark çıktı. Ve burada direkt Nevski Juan'a farkı da parçaladık. Yani 13K buradan da 5K 18K'lık bir farkla gerçekten dövdü. Sonraki denemelerimiz Guan Yu Bay Q yaptık. Guan Yu Bay Q Liucci Scipio. Yani Liucci Scipio Guan Yu Bay Q'yu tabii ki dövdü ama yine de çok fazla bir farkla değil. Yani burada bir VIP 19 söz konusu olmasa o kadar bir fark da bile yaratamıyor. Yani Guanyu hiçbir şey olmadığı gibi yani Guanyu bile bu komutanla uyumlu olduğunu diye düşünüyorum. Sonraki denemelerimiz ben Bay Q Liucci yaptım. Arkadaşımız Liucci Bay Q yaptı. Yani Bay Q Liucci Bay Q'yu gerçekten dövdü. Yani burada herhangi bir fark yok. Kıtalarımız, kıta güçleri veya hatta becerilerimiz de yine aynı şekilde full arkadaşlar. Bay Q Liucci Bay Q'dan daha iyidir. Yani demek istediğim şey Bay Q'yu birinci olarak kullanırsınız arkadaşlar. Sonraki kıtamızda geldik Bay Q Harald. Bay Q Harald'ı bile denedim arkadaşlar. Bay Q Harald karşısında da tabii ki Julian Philip oldu. Ve Julian Philip'i de direkt parçaladı. Yani neredeyse 10K'lık bir farkla. Yani burada dövebileceği bu komutan değildir bu komutan. Bay Q William yaptım artık. Bay Q Liucci ile. Bay Q William bile Bay Q Liucci'yi dövdü arkadaşlar. Yani önünde bu komutan ya arkadan çok fena çalışıyor. William Wallace Bay Q yaptım. Arkadaşımız Bay Q Philip yaptı. Yine de aynı şekilde 7K 7700 bir asker dövülmesiyle beraber biz bu raporu da bitirdik. Ve sonraki de arkadaşlar Bay Q Mehmet yaptık. Buradan Mehmet'imiz 5545 arkadaşlar. Yani burada sadece böyle %30 birlik sağlığı ve %10 beceri hasarı. Tabii ki beceri hasarı bu komutanla bir çalışma değil. Ve sadece bir test amacıyla yaptık arkadaşlar. Bay Q Mehmet bile Bay Q yani Yogubing Pendragon'a bir yani çok büyük bir farkla kaybetti tabii ki. Kullanışlı değildir. Bay Q Alex yaptım ben arkadaşlar. Yani Bay Q Alex buradan da Bay Q Liucci. Bay Q Alex Bay Q Liucci'ye dövmedi. Ama güzel bir rapor da aldı. Yani 9K'lık 11K'lık bir farktır. Tabii ki bu fazladır arkadaşlar. Yani Bay Q Liucci çok daha iyidir. Tabii ki William Wallace Bay Q'ya Bay Q William Wallace da çok çok daha iyi. Burada sonraki seferimiz ben Bay Q Scipio yaptım. Arkadaşımız da Ragnar Scipio yaptı. Bay Q Scipio Ragnar Scipio'yu direkt parçaladı arkadaşlar. Yani 27K 39K bir farkla biz bunları da kaybetti arkadaşımız. Sonraki arkadaşımız geldi ve o arkadaşımız da tabii ki William Wallace'ı fulldü. Yani burada
Bunu bakarsak 310k 310k çıktık. Ve buradan da tabii ki ByQ William Wallace ya William Wallace ByQ. Burada William Wallace ByQ ya ByQ William Wallace'tan bahsedersek arkadaşlar buradaki bir farkımız vardır tabii ki. Teçhizat arkadaşımız yay dizilişi, ben kıskaç dizilişi denedim. Ve kıskaç dizilişi yay dizilişi direkt dövdü. Yani bunu da size söyleyeyim. Burada tekrardan böyle bir şey yaptık. William Wallace ByQ yaptık. ByQ Alex yaptı arkadaşımız ve onu da parçaladım. Burada VIP'ler bir eşitlik var yani arkadaşlar. VIP eşitliği çok farklıdır. ByQ Sargon yaptım. Burada da ByQ William Wallace yapıldı. Burada da teçhizat farkı vardır. Burada yay dizilişiyle yapılan bir rapordan bahsediyoruz arkadaşlar. ByQ Sargon, ByQ William'ı tabii ki dövdü ve buradan da direkt yani dizilişlerin farkını size anlatmaya çalışıyorum. Burada arkadaşlar ByQ William yaptım. William Lioche yaptı arkadaşımız ve direkt de William Lioche'yi de dövdü arkadaşlar. Sonraki raporumuz böyle ByQ Alex, ByQ Lioche yaptım ve Nevsky Arthur Pendragon tabii ki direkt parçaladı. Yani herhangi bir fark yaratamadı. ByQ William Wallace, buradan da Kubing Nevsky yine aynı şekilde dövdük arkadaşlar. Gorgo burada garnizonda da bir deneme yaptık arkadaşlar. Gorgo ByQ yaptık. Tabii ki burada Şeşodor Juklian garnizonda da Gorgo ByQ tabii ki iş yaptı. Burada VIP 19'da söz konusu olduğunu size hatırlatmak istiyorum. ByQ Tarık'la da kullandım ben. ByQ Tarık Hugubing Nevsky'yi de neredeyse dövdü ama çok fazla da işlevsel değildir. Anlatmak istediğim şey budur arkadaşlar. ByQ ve sonunda da William Wallace ByQ yaptım. Arkadaşımız da tabii ki ByQ Lioche yaptı ve son denememizde böyle bir şekilde oldu arkadaşlar. Umarım bu raporlar gerçekten faydalı olmuş olabilir arkadaşlar. Yani ben bu komutanı nasıl fullleyeceğinizi gerçekten elimden geleni yaptım arkadaşlar. Yani bu komutanı kullanmak istiyorsunuz. Ben kendi tercihlerimi söylesem size. Kendi tercihim böyledir arkadaşlar. Yani benim kıtalarım tabii ki böyle olacak. Burada ByQ Alex olmayacak arkadaşlar. Size söyleyeyim. Yani direkt benim kullandığım kıtam böyle olacak. ByQ William Wallace ByQ olacak arkadaşlar. Burada yani benim kullandığım kıtada Lioche Alex olacak. Hugubing Arthur, Ragnar Scipio, Julian Herman, William Wallace ByQ olacak. Peki ben niye ByQ William Wallace'da kullanıyorum? Ben biraz para harcayanım. Ben kendi kafama göre bir şey yapmıyorum. Yani ben burada gördüğüm bir şey var. Nasıl daha verim alabiliyorum? Nasıl daha fazla açık alanda kalabiliyorum ve daha fazla KP kasabiliyorum? Bu komutanı ben saklamam gerekiyor. Saklabileceğim en iyi komutanlardan birisi de William Wallace'tır. Çünkü herkes kolay kolay William Wallace'a vurmuyor arkadaşlar. Vurmadığı için de ben William Wallace'ın karşısı arkasına bu komutanı saklayacağım arkadaşlar. Bu komutanın sonuç olarak benim en yani raporlara gördüğümüz şeyler William Wallace ByQ, ByQ William Wallace, William Wallace Lioche, ByQ Lioche, Lioche ByQ. Ama ByQ Lioche her türlü daha iyidir arkadaşlar. Bunları size söylüyorum. Diziliş olarak da kıskaç dizilişi kesinlikle kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Ekipmanda böyle bir ekipmana sahip olmanız bence yeterlidir arkadaşlar. Yetenek ağacından bahsedersek ben yetenek ağacımı böyle yapmışım arkadaşlar. Hiç intikal hızına girmedim. Yani intikal hızına girmeme hiçbir manası yok. Benim 3 kıtam piyadedir sonuç olarak. Ben böyle bir şekilde burada dikkat etmeniz gereken şey burada 2 olacak ve buradan da tabii ki bunlar. Yani süvariye karşı %9 daha çok hasar veriyorum. Bu şekilde de bir yetenek ağacı ben ByQ ile de tabii ki öneriyorum arkadaşlar. Yeteneklerden buradan da aynı şekilde zaten yaptık. 3 3 3 3 4 4 4 böyle bir şekilde de bir yetenek ağacı sahip olmalı ByQ. ByQ gerçekten mükemmeller arkadaşlar. Piyade olan ya olmayan bu komutanı mecbur fullleyecek. Çünkü metada yer alan birinci komutan olarak söyleyebilirim size. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. 20 dakika dil döktüm. Bir beğeni atmanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.